Bir bitkiyi düşündüğümüzde aklımıza ilk gelen şeylerden biri güneştir. Çünkü bitkilerin büyümesi, gelişmesi ve yaşamını sürdürebilmesi için ışık hayati bir öneme sahiptir. Peki hiç düşündünüz mü? Bir bitkinin gerçekten ihtiyacı olan şey güneş ışığı mı yoksa güneş ışığının sağladığı belirli özellikler mi? İşte dikey tarımda LED aydınlatma teknolojisinin ortaya çıkmasının temelinde aslında bu soru yatıyor. Geleneksel tarım sistemlerinde bitkiler büyük ölçüde doğal güneş ışığına bağımlıdır. Güneşin doğuşu, batışı, mevsimler, bulutluluk, gün uzunluğu ve hatta gün içerisindeki ışık değişimleri bitkinin maruz kaldığı ışık koşullarını sürekli olarak değiştirir. Bu doğal sistem milyonlarca yıldır çalışıyor. Ancak kontrollü çevre tarımında durum biraz farklı. Özellikle kapalı alanlarda ve dikey tarım sistemlerinde bitkileri raflar üzerinde katmanlar halinde yetiştirdiğimizde doğal güneş ışığı bütün bitkilere yeterli miktarda ulaşamayabilir. Hatta tamamen kapalı bir sistem kurduysak bitkinin güneş ışığıyla hiçbir teması olmayabilir. İşte tam bu noktada yapay aydınlatma devreye giriyor. Ama burada önemli bir ayrım var. Bitkinin üzerine herhangi bir ışık tutmak, bitki yetiştirmek için yeterli değildir. Çünkü bitkiler ışığı yalnızca görmek için kullanmaz. Işık, bitkinin yaşamındaki en önemli fizyolojik süreçlerden biri olan fotosentezin temel girdilerinden biridir. Fotosentez sırasında bitki, ışık enerjisini kullanarak kendi besinini üretir. Bu nedenle bitkinin aldığı ışığın miktarı, süresi ve özellikleri, büyüme, gelişme, yaprak oluşumu, gövde gelişimi ve verim gibi birçok süreci doğrudan etkileyebilir. Peki bitkinin kullandığı ışık ne demek? Burada karşımıza PAR yani fotosentetik aktif radyasyon kavramı çıkıyor. Bitkilerin fotosentezde etkin biçimde kullandığı ışık genel olarak 400 ila 700 nanometre arasındaki dalga boylarını kapsıyor. Yani insan gözünün gördüğü ışığın tamamı bitki açısından aynı anlama gelmiyor. Bitki için ışığın rengi, dalga boyu ve yoğunluğu önem taşıyor. Özellikle mavi ve kırmızı ışık bölgeleri bitki gelişimi açısından oldukça önemli. Mavi ışık bitkinin morfolojik gelişimi üzerinde önemli etkilere sahip. Yaprak gelişimi, gövde uzaması ve kloroplastların davranışı gibi birçok fizyolojik süreç ışığın spektral özelliklerinden etkilenebiliyor. Kırmızı ışık ise fotosentez açısından oldukça etkin bir bölge. Büyüme, fotosentetik aktivite ve özellikle bitkinin gelişim dönemine bağlı olarak çiçeklenme ve generatif gelişim süreçlerinde önemli rol oynayabiliyor. Ancak burada çok önemli bir nokta var. Bitki için yalnızca mavi ışık veya yalnızca kırmızı ışık yeterlidir demek doğru değildir. Çünkü bitki gelişimi son derece karmaşık bir sistemdir. Işığın dalga boyunun yanında ışığın yoğunluğu, ışığa maruz kalma süresi ve bitkinin türü de önemlidir. Başka bir ifadeyle, doğru ışık eşittir doğru renk, doğru yoğunluk, doğru süre, doğru bitki. İşte LED teknolojisinin tarım açısından bu kadar önemli hale gelmesinin temel nedeni de burada ortaya çıkıyor. LED sistemleri sayesinde yalnızca bitkiye ışık vermekle kalmıyoruz. Işığın özelliklerini belirli ölçülerde kontrol edebiliyoruz. Güneşin bize sunduğu ışığı değiştiremeyiz. Ama kontrollü bir yetiştirme ortamında kullandığımız yapay ışığı tasarlayabiliriz. Düşünün, bir bitkinin gün içerisinde ne kadar ışık alacağını belirleyebiliriz. Işığın ne zaman açılacağını ve ne zaman kapanacağını belirleyebiliriz. Kullanılan ışığın spektral özelliklerini değiştirebiliriz ve bunu yıl boyunca benzer koşullarda sürdürebiliriz. İşte dikey tarımın en önemli avantajlarından biri burada ortaya çıkıyor. Doğaya tamamen bağımlı olmak yerine bitkinin ihtiyaç duyduğu çevresel koşulları kontrollü bir şekilde oluşturabiliyoruz. Dikey tarımda kullanılan aydınlatma sistemleri arasında LED teknolojisinin bu kadar öne çıkmasının oldukça önemli nedenleri var. Yapay aydınlatmanın tarımsal üretimde kullanımı aslında yeni bir fikir değil. Geçmişte akkor telli lambalar, floresan lambalar, metal halojen lambalar ve yüksek basınçlı sodyum yani HPS lambalar farklı üretim sistemlerinde kullanıldı. Bir kapalı tarım sisteminde kullandığınız ışık kaynağı aynı zamanda ortamı ciddi biçimde ısıtıyorsa bu kez yalnızca aydınlatmayı değil sıcaklığı da kontrol etmek zorunda kalırsınız. Yani aydınlatma sistemi soğutma ihtiyacını da artırabilir. Bu durum enerji tüketimini ve dolayısıyla üretim maliyetlerini yükseltebilir. LED teknolojisinin önemli avantajlarından biri ise daha yüksek enerji verimliliği ve daha düşük ısı yüküyle çalışabilmesidir. Ayrıca LED'lerin en dikkat çekici özelliklerinden biri farklı dalga boylarında ışık üretilebilmesidir. İşte burada LED'i sıradan bir ampulden ayıran temel özelliklerden biri ortaya çıkıyor. LED sistemleriyle bitkinin ihtiyaçlarına göre farklı spektral kombinasyonlar oluşturulabiliyor.
Peki neden bu iki ışığı bir arada kullanıyoruz? Çünkü bitki tek bir gelişim sürecinden oluşmuyor. Tohumdan fideye, vegetatif gelişimden generatif gelişime kadar farklı dönemlerde bitkinin çevresel ihtiyaçları değişebiliyor. Dolayısıyla aydınlatma sisteminin de bitkinin gelişim dönemine göre ayarlanabilmesi önemli bir avantaj sağlıyor. Burada spektrum kavramı devreye giriyor. Spektrum en basit ifadeyle ışığın farklı dalga boylarındaki dağılımını ifade ediyor. Ve bitki açısından bu dağılım yalnızca fotosentezi değil, bitkinin morfolojisini ve gelişim davranışını da etkileyebiliyor. Örneğin mavi ışık, bitkinin daha kompakt bir gelişim göstermesinde ve yaprak oluşumunda rol oynayabilir. Kırmızı ışık ise fotosentetik aktivite açısından oldukça etkin bir bölgedir. Yani modern LED aydınlatma sistemlerinde amaç yalnızca bitkiyi aydınlatmak değildir. Amaç bitkiye kontrollü bir ışık ortamı sunmaktır. İşte bu nedenle LED teknolojisini dikey tarım açısından bir çeşit kontrol aracı olarak değerlendirmek mümkün. Daha fazla ışık her zaman daha fazla verim anlamına gelmez. Bu çok sık yapılan bir hata. Bitkiye ne kadar fazla ışık verirsek o kadar hızlı büyür. Düşüncesi doğru değildir. Çünkü bitkinin ışığı kullanabilme kapasitesi sınırsız değildir. Işık yoğunluğu, sıcaklık, karbondioksit, su, besin elementleri ve bitkinin gelişim durumu birbiriyle bağlantılıdır. Yani LED sistemini tek başına kurup bütün sorunların çözüleceğini düşünemeyiz. İyi bir dikey tarım sistemi bir bütün olarak ele alınmalıdır. Işık doğru olmalı, su doğru olmalı, besin çözeltisi doğru olmalı, sıcaklık ve nem kontrol altında olmalı ve bütün bunların bitkinin türüne ve gelişim dönemine uygun olması gerekiyor. Bir başka önemli konu ise enerji. LED sistemleri geleneksel bazı aydınlatma kaynaklarına göre daha düşük enerji tüketimi ve daha uzun kullanım ömrü sağlayabilir. Ayrıca daha düşük ısı üretimi sayesinde soğutma yükünün azaltılmasına da katkıda bulunabilir. Çünkü enerji maliyeti dikey tarımın en kritik ekonomik unsurlarından biridir. Fakat bütün bunların bizi getirdiği çok önemli bir soru daha var. Bir LED armatürünü alıp bitkinin üzerine koyarsak doğru aydınlatma sistemini kurmuş olur muyuz? Sevap. Hayır, çünkü işin üçüncü ve belki de en önemli kısmı ışığın miktarı ve süresi. Şimdi işin en kritik noktasına geldik. Çünkü bir LED armatürünün üzerinde yüksek watt, güçlü ışık veya bitki yetiştirme lambası yazması o sistemin bitkiniz için doğru olduğu anlamına gelmez. Bitki açısından önemli olan lambanın ne kadar elektrik tükettiği değil, bitkiye ne kadar kullanılabilir ışık ulaştırdığıdır. Basitçe söylemek gerekirse, bitkinin üzerine ne kadar kullanılabilir ışık düştüğünü anlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle yalnızca LED'in watt değerine bakmak yeterli değildir. 100 wattlık bir sistem ile başka bir 100 wattlık sistem aynı miktarda kullanılabilir ışığı bitkiye ulaştırmayabilir. Armatürün verimliliği, optik tasarımı, bitki ile arasındaki mesafe, ışığın dağılımı ve kullanılan spektrum gibi birçok faktör sonucu değiştirebilir. Bu yüzden profesyonel yetiştiricilikte yalnızca kaç watt sorusu sorulmaz. Bitkinin aldığı ışık ne kadar sorusu sorulur. Bir diğer önemli kavram ise fotoperiyot. Fotoperiyot, bitkinin bir gün içerisinde ışık aldığı ve karanlıkta kaldığı süreyi ifade eder. Örneğin bir sistemde ışık belirli saatlerde açılıp belirli saatlerde kapatılabilir. Bu doğal gün-gece döngüsünü kontrollü biçimde taklit etmenin bir yoludur. Ancak burada da bitkinin türü önemlidir. Her bitkinin ışık ihtiyacı aynı değildir. Marul ile domatesin, fesleğen ile biberin yetişme koşulları birbirinin aynısı değildir. Üstelik aynı bitkinin fide dönemindeki ışık ihtiyacı ile gelişmiş bir bitkinin ışık ihtiyacı da aynı olmak zorunda değildir. Bu nedenle başarılı bir LED aydınlatma sisteminin 3 temel soruya cevap vermesi gerekir. Ne kadar ışık, hangi ışık, ne kadar süre? Bu 3 sorunun birlikte değerlendirilmesi gerekir. Dikey tarımda LED aydınlatma, bitkinin yerine güneş koymak değildir. Amaç güneşi birebir taklit etmekten çok, bitkinin ihtiyaç duyduğu ışık koşullarını kontrollü ve tekrarlanabilir hale getirmektir. Güneş ışığı doğal olarak değişkendir. Mevsime göre değişir, günün saatine göre değişir, hava koşullarına göre değişir. Dikey tarım sistemlerinde ise ışık koşullarını daha kontrollü hale getirebiliriz. Bu da yıl boyunca daha standart üretim koşulları oluşturma potansiyeli sağlar. Ve aslında dikey tarımın temel felsefesine ulaşıyoruz. Doğayı yok etmek değil, bitkinin ihtiyaçlarını daha kontrollü biçimde yönetmek. Su miktarını kontrol ediyoruz, besinleri kontrol ediyoruz, pH'i kontrol ediyoruz, EJ değerini kontrol ediyoruz, sıcaklığı ve nemi kontrol ediyoruz. Ve bütün bunların yanında ışığı da kontrol ediyoruz. Bu nedenle LED aydınlatma,
Topraksız ve dikey tarım sistemlerinde yalnızca bir lamba değildir. Üretim sürecinin yönetilebilen bir parçasıdır. Ama unutmayalım, iyi bir LED sistemi tek başına mucize yaratmaz. Yanlış besleme varsa bitki yine kötü gelişir. Kök bölgesinde problem varsa LED bunu çözmez. pH yanlışsa LED bunu düzeltmez. Sıcaklık uygun değilse yalnızca ışığı artırmak çözüm değildir. Yani başarılı bir dikey tarım sistemi birçok parametrenin birlikte yönetilmesini gerektirir. Işık ise bu sistemin en önemli parçalarından biridir. Çünkü bitkinin büyümesini sağlayan temel enerji kaynağını kontrol etmeye çalışıyoruz. Ve belki de bu nedenle geleceğin kontrollü tarım sistemlerinde asıl soru, bitkiye ışık verelim mi? Değil. Bitkiye hangi ışığı ne kadar ve ne zaman verelim sorusudur. İşte LED teknolojisinin asıl gücü de burada ortaya çıkıyor. Bitkiye sadece ışık vermiyoruz. Işığı ölçüyor, düzenliyor ve bitkinin ihtiyaçlarına göre yönetmeye çalışıyoruz. Ve dikey tarımın bize sunduğu en önemli fikirlerden biri de tam olarak bu. Daha az alanla, daha kontrollü koşullarda ve daha öngörülebilir üretim yapmak. Eğer bu seride anlattığımız bilgiler ilginizi çektiyse kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü topraksız tarım günlükleri olarak yalnızca bitki yetiştirmiyoruz. Bitkinin neden ve nasıl yetiştiğini de birlikte keşfediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol ışıklı, bol yeşilli günler.